Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Artık bu videoyla beraber majör arkana kartlarıyla başlıyoruz ve kartların anlamlarına geçiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Majör arkana kartlarının ilk üçü olan Joker, Büyücü ve Azize'yi birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun nedeni Azize ve Büyücü'nün bu hikayenin kahramanı olan Joker'in göksel ebeveynleri olması, yani Büyücü göksel baba ve Azize göksel anne olarak geçiyor. Detaylı bir şekilde açıklayacağım zaten. Ve bir diğer nedeni de size arketipleri anlatırken bahsetmiştim. Bütün hikayelerde, mitlerde, yani kültürlerde anlatılan hikayeler, işte çekilen filmlerin konusu, size bir şablon göstermiştim, kahramanın yolculuğu şablonu. İşte arkadaşlar, bu şablondaki her hikayedeki arketipler oldukları için, yani kahraman, sihirli büyücü ve yaşlı bilge kadın arketipi, bunlardan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. O yüzden bunların üçünü birlikte değerlendirmeye karar verdim arkadaşlar. Üstelik bu üç kart yaratım gücüyle ilgilidir. Yani birbiriyle, her kart tabii ki birbiriyle bağlantılı aslında. Yani sonuçta bir sıralama var yolculukta ama bu üç kart özellikle yaratım enerjisiyle ilgili olduğu için bunları birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Joker kartıyla başlayalım. Joker, bu yolculuğun kahramanıdır arkadaşlar. Başlarda fazla cesur değildir. Çünkü henüz daha bir deneyim yaşamamıştır. Belki bazı çekindiği, korktuğu şeyler olabilir. Çünkü dediğim gibi bir ürkek tavır içerisindedir. Hiçbir şey bilmiyordur. Bilmediği bir dünyaya atılmak üzeredir. Bu yüzden başlarda biraz çok fazla cesur değildir yolculuğun başlarında. Aksine genç ve deneyimsizdir arkadaşlar. Yani zaten yaş olarak da hani güçlü olmasının şöyle dursun. Zaten yaş olarak da küçük olduğu için bir çaylaklık söz konusudur Joker kartında. Fakat bu yolculukta yani bu yolculuk aşamaları onu başarıya götürecek olan aşamalardır arkadaşlar. Bu yolculuğa çıkma sebebi de zaten bu kadar acemi ve çaylak olmasıdır. Yani erginlenmesi gerekiyor, olgunlaşması gerekiyor. İşte o yüzden arkadaşlar Joker bu kadar genç ve deneyimsizdir. Şimdi evrensel masallarda çarpıcı bir gerçek vardır. Yani nedir bu? Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Benim özellikle filmleri izlerken, hikayeleri okurken dikkatimi çeken bir unsurdur bu. Bütün büyük problemleri çözen kişiler genellikle bunu yapabileceğini asla düşünmediğiniz kişidir. Bu gerçek hayatta da böyledir. Yani bir probleme bir çözüm getiren bir kişi varsa ortada, o genellikle arkadaşlar asla bunu yapacağını tahmin edemeyeceğiniz kişi oluyor. İşte Joker de aslında başlangıçta böyle bir enerjide. Hikayenin sonuna doğru gelirken başlangıçtaki tavrına ve sadeliğine geri dönmeye amaçlar. Yani şimdi bu kahraman yola çıkıyor. Evet, bir erginlenme süreci oluyor. Çeşitli sınavlardan geçiyor. Ödüller, cezalar, düşmanlar falan filan. Sonra başa dönüyor. Yani aslında o başa dönüşünün sonrasında bir deneyim kazanmış olması gerekiyor. Yani tekrar başa döndüğünde o yolculuk sırasında bir deneyim kazanması gerekiyor arkadaşlar. Amacı bu aslında bu yolculuğa çıkmanın. Şimdi Joker'in yanında şöyle küçük beyaz bir köpek var. Bu köpek onu yol boyunca koruyacak
içgüdülerini temsil ediyor. Yani Joker'in bu yol boyunca karşılaşacağı tehlikelerden onu koruyacak içgüdüleridir. Hatta böyle bazı destelerde işte paçası, özellikle Marsilya destesinde paçasından tutup öyle hatırlıyorum. Paçasından tutup işte hani gitmesini engellemeye çalışıyor. Paçasını yırtıyor hatta. Bu şekilde resmedilmiştir ama Rider Waite'da da bu şekilde yanında beyaz bir köpek olarak resmedilmiştir. Çünkü başlangıçta zaten kahraman yola çıkmaya çok hevesli değildir. Yani içgüdüsel korkularından dolayı. Bu da işte engellemeye çalışıyor bu köpekte Joker'i. Yani bu yolculuğa çıkmasını engellemeye çalışan içgüdüleri de diyebiliriz. Arka planda karlı dağlar görüyoruz. Şöyle iyice yaklaştırayım. Umarım net görüyorsunuzdur arkadaşlar. Şu arka plandaki karlı dağlar var ya. İşte onlar arkadaşlar yolculuk esnasında tırmanması gereken tepeler. Yani zorluklar, engeller olarak da düşünebiliriz. Hatta şunu göstermek istiyorum size. Buldum. Bakın şimdi Joker kartında arkada karlı dağlar var görüyorsunuz. Bu Joker'in aşması gereken engeller, tırmanması gereken yükseklikler hayat yolculuğunda. Henüz bakın daha varmamıştır. Arkasında duruyordur. Ermiş kartında ise artık Joker, Ermiş kartına henüz gelmedik ama bu bilgiyi vermek istedim. Bakın artık Joker o karlı dağların tepesine çıkmıştır. Yani zaten burada da daha olgun, daha deneyim sahibi ve pelerini kirlenmiş, o yolu geçmiş, yani geçmekte olan bir sembolizma görüyoruz. İşte bu karlı dağlar Ermiş'in üzerinde durduğu dağlar arkadaşlar. Henüz daha önünde bekleyen bir süreç. Şimdi burada Joker'in hedefi, bu yolculukta Joker'in hedefi kendini bilmektir. Yani kahramanın, yani bizlerin, yani temsil ediyor ya hani bizleri Joker. Bu yolculuktaki amacı kendini bilmektir arkadaşlar. Bu yolculuğa çıkmasının sebebi, tamamlamasındaki amacı budur. Sırtında bir bohça var bakın. Joker'in sırtında kırmızı bir bohça var görüyorsunuz. Şimdi bu neden resmedilmiş? Buna gelelim. Henüz kullanılmayan ama yolda kullanılacak olan bilgilerin bohçasıdır arkadaşlar bu. Şimdi Joker'in bir bilgi birikimi var aslında kolektif havuzunda. Fakat henüz daha kullanmamış. Bunu yol boyunca açacak, kullanacak. Tıpkı bir yolculuğa çıkarken kendinize bir şeyler hazırlamak, yiyecek, işte içecek bir şeyler hazırlamak gibi düşünün. O da bu yolculuğa çıkmadan önce bohçasının içerisinde kolektif deneyimler var. İşte bu bohçanın içindekiler de bu deneyimleri, yani bu kolektif deneyimleri temsil ediyor. Bu Joker'in bu ön yargısız bilgi açlığı. Şimdi Joker çok gerçekten şu anda şu haliyle çok bilgiye aç bir durumda. Öğrenmek istiyor, deneyimlemek istiyor. Böyle şuursuzca atlamak istiyor konunun içine. İşte bu ön yargısız bilgi açlığı yeni olan şeyleri öğrenmek için olabilecek en iyi haldir arkadaşlar. Yeni bir şey öğrenmek için en iyi yol ön yargısız olmaktır. Ön yargılarınızdan kurtulduğunuz zaman yeni bir şeyi o ön yargısız halinizle en iyi, en maksimum performansla öğrenebilirsiniz. Burada da bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu bahsettiğim şey bilgiyi arayan akıldır. Yani bilgiyi arayan akıl ön yargısız olmalıdır arkadaşlar. Joker bizim mükemmele takılmadan umarsız halimizi temsil eder. Yani mükemmelliyetçi olmadığımız o umarsız halimizi temsil eder. Utanmadan ve gülünç duruma düşmekten korkmadan yeni şeyler dener. İşte zaten çaylaklık da buradan gelir ama yeni şeyleri denemek ve öğrenmek için o en iyi hal budur. Başarana kadar da pes etmeden devam eder arkadaşlar Joker. İçimizdeki o saf çocuktur. Ön yargıları ve hesapları yoktur. Yolun sonuna değil de yolculuğun keyfine odaklıdır.
Yani sonunu düşünmeden o yolculuğun keyfini çıkarmak ister. İşte içimizdeki tanrısallığın henüz farkında olmayan kişidir Joker. Yani içimizde var olan bir tanrısallık var. Tanrı'nın bize bahşettiği, kendinden verdiği bir parça var. İşte o parçanın henüz farkında değildir Joker arkadaşlar. Ezoterik düşüncede ise her şey hiçten çıkar ki zaten Joker'in numarası 0'dır biliyorsunuz ve 0 hiçlik kartıdır. Ezoterik düşüncede de her şey hiçlikten çıkar. Hiçlik yaratma eyleminin başladığı yerdir arkadaşlar. Yani ezoterik düşünce yapısına göre. Dönüşe dönüşe mükemmele doğru evriliriz. Hiçlikten çıkarız, dönüşe dönüşe mükemmele doğru evriliriz. Joker aynı zamanda çocukluk çağını da temsil eder bizler için. Yani bizim çocukluk çağımızda temsil eder. Bu arada şu sırtındaki bohçayla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi az önce dedim ya kullanılmayan bilgiler var içinde diye. Bu arkadaşlar aynı zamanda atalardan gelen yükler, geçmiş yaşam deneyimleri ve kodlanmış inanç kalıplarıdır. İşte o zaten kolektif havuzda var dediğim şeyler bunlar. Yani atalarımızdan bize miras kalan inanç kalıpları, geçmiş yaşam ya da bizim işte geçmiş yaşam deneyimlerimiz, geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz deneyimler de bu bohçanın içindedir arkadaşlar. Yani yol boyunca bunlardan faydalanacaktır. Ve bunları aynı zamanda sadece faydalanmayacak, yol boyunca bunları dönüştürecektir Joker arkadaşlar. Şimdi Marsilya Tarotu ile ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela Marsilya Tarotu'nda Joker biraz daha yaşlı bir şekilde resmedilmiştir. Merak ederseniz internetten bakabilirsiniz görseline. Burada da daha genç bir şekilde resmedilmiştir Rider Waite destesinde. Yani yaşlı derken mesela Marsilya destesindeki daha orta yaşlı bir karakterdir. Buradaki daha genç bir karakterdir. Çok daha genç. Çünkü arkadaşlar Joker saflığın simgesidir. Yani bu yüzden Rider Waite destesinde bu kadar genç resmedilmiştir. Şimdi gelelim elindeki şu çiçeğe. Elinde şurada beyaz bir gül var. Bütün dünyada olduğu gibi yani evrensel boyutta olduğu gibi burada da bu kartta da anlamı saflıktır. Beyaz gülün anlamı biliyorsunuz saflığın simgesidir beyaz gül. Aynı zamanda erginlenmenin de sembolüdür bu çiçek. Şimdi erginlenecek ya yani olgunlaşacak ya arkadaşlar. İşte bu o saflıkla yola çıkan kahramanın olgunlaşmasının, erginlenmenin sembolüdür diyebiliriz. Farkında olunmayan bir başlangıçtır aynı zamanda Joker'in başlangıcı. Bakın aşağıda bir uçurum var ve bakışları yukarı doğru bakıyor. Yani önündeki uçurumun farkında değil. Sadece yolu düşünüyor, çıkmayı düşünüyor, kendini o uçurumdan atmayı düşünüyor. İşte bu farkında olmadan çaylakça ve toyca yapılan aslında bir hamle. Yani burada aslında dikkatli de olunması gerektiği konusunda bir uyarı olabilir aynı zamanda. Mesela tarot okumaları sırasında böyle bir şey gördünüz. Evet bir yola çıkmak üzere kişi fakat biraz düşünmeden hareket eden, safça hareket eden bir yapısı olabilir kişinin şeklinde yorumlanabilir arkadaşlar Joker kartında. Maceraperest, meraklı, bilgiye aç, yeni şeyler denemeye hevesli, kaygısız ve neşeli bir yapısı vardır Joker'in arkadaşlar. Şimdi gölge taraflarına geçecek olursak, ilki aşırı hayalperest ve aptallık derecesinde saf olabilir. Yani hayalperestliğe biraz fazla kapılmak ve çok gerçekten aptallık derecesine artık gelecek şekilde saf olmaktan bahseder gölge yanlarından bir tanesi. Diğeri ise yola çıkmaya duyulan korkudur. Şimdi az önce dedik ya yola çıkmaya hevesli, atılmaya hevesli. Zaten gölge ne demek?
tam tersi özelliği demek arkadaşlar. Karşıt özelliği demek. Burada bu kartın karşıt özelliği bu yola çıkmaya duyulan korkudur. Bu da zaten içgüdülerden gelir. İçgüdüsel atalardan gelen o kayıtlar var ya, onlardan gelir arkadaşlar. Ve deneyimsizlikten ve cesaretsizlikten ileri gelir aynı zamanda. Şu yanındaki köpeğin işte engel olması durumu var ya, ona bir engel olmaya çalışıyor ya. İşte bu aslında yola çıkmaya olan korkusunu temsil eder burada bu köpek arkadaşlar. Joker aynı zamanda ruhun bedene girmesini de temsil eder. Yani şimdi burada yolculuk başlıyor ya, daha başlamamış. Hani artık başlamak üzere. İşte ruhun bedene girmesi, doğum dediğimiz olayı da temsil ediyor aynı zamanda Joker kartı. Şimdi aşk anlamına gelirsek, diyelim ki bir aşk okumasında Joker kartı çıktı. O zaman ne diyebiliriz? Mevcut ilişkide büyük bir inanç sıçraması yapmaya hazır olmak. Çünkü Joker demek inanç sıçraması demektir. Yani o atlayışı, o uçurumdan atlayışı inanç sıçramasını temsil eder. O zaman aşk anlamına baktığımızda da mevcut olan ilişkide, yani içinde bulunduğunuz ilişkide büyük bir inanç sıçraması yapmaya hazır olmak ya da bu inanç sıçramasını yapmak üzere olmakla ilgili bir yorum yapabiliriz. Bunun yanı sıra eğer mevcutta bir ilişki yoksa yeni birine aşık olmak üzere olmak da olabilir. Bakın, olmak demiyorum. Olmak üzere olmak. Yani hazır olmak buna. Yeni bir aşka şeklinde de yorumlayabiliriz. Joker kartının arketipi başlangıçtır. Başlangıç arketipidir arkadaşlar. Gezegeni ise Uranüs ve Merkür'dür. Su grubu bir karttır. Yani su grubuna mensup bir karttır Joker aynı zamanda. Şunu da eklemek istiyorum ilişkilerle ilgili. Az önce söylemeyi unuttum. Dedik ya, hani mevcut bir ilişkide inanç sıçraması ya da yeni birine aşık olmaya hazır olmak, yani bu gibi şeylerden bahsetmiştik. Bir de üçüncü bir seçenek olarak bunu da aşk okumalarında yorumlayabiliriz. Var olan ilişkide yeni bir bebek dünyaya getirmeye hazır olmak ya da bunu planlamak ya da getirmek üzere olmak gibi anlamları da vardır arkadaşlar Joker kartının. Peki iş hayatında nasıl yorumlayabiliriz bunu? İş hayatıyla ilgili de birikim ya da eğitim olmadan yeni bir alana uyumlanma. Yani siz yeni bir alana geçmek istiyorsunuz diyelim ki, ya da böyle bir düşünceniz var ya da yoksa bile olası gelecekte böyle bir ihtimal var. Fakat bunda henüz eğitim ve deneyiminizin olmadığını anlayabiliriz. Evet arkadaşlar, Joker kartı ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi büyücü kartına geçiyoruz. Arkadaşlar, büyücü kartı Major Arkana'nın 1 numaralı kartıdır. Ve Joker'in göksel babasıdır demiştik. Şimdi bu kartın arketipi üretici erkektir. Gezegeni ise Güneş ve Merkür'dür arkadaşlar. Aktifliği ve yaratıcılığı simgeler. Her şeyi aydınlatan güneş bilincindedir. Aktif eril enerji diyebiliriz büyücü kartı için. Şimdi şurada kartın üzerinde bir masa var. 4 ayağı olan 4 köşeli bir masa var ve üzerinde elementlerin simgeleri var. Kupa, değnek, kılıç ve para arkadaşlar. Dördü de masanın üzerinde duruyor gördüğünüz gibi. Bu 4 elementi, yani toprak, hava, su ve ateşi temsil ediyor masanın üzerinde duran semboller. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Büyücünün yaşamda üstesinden gelmesi gereken görevlerdir. Yani şu masanın üstündeki duranlar büyücünün, bu 4 element yaşamda üstesinden gelmesi gereken görevleri temsil ediyor. Zekanın, becerinin ve bizi bütünlüğe kavuşturacak olan görevlerin yerine getirilme isteği vardır büyücü kartında ve bu isteği ve bu gücü temsil eder aynı zamanda arkadaşlar.
Enerjisini yukarıdan alır ve bu enerjiyi toprakta etkin kılar. Yukarısı ile aşağısı arasında bir bağlantıdır aslında. Bakın şimdi. Büyücünün bir eli görüyorsunuz yukarıda. Yani sol eli yukarıda ve sağ eli aşağıdadır. Yukarıdan aldığını aşağıya, toprağa iletir. Yani yukarısı ile gök ile yer arasında bir bağlantıdır. Bunu sembolize ediyor aslında bu. Enerjisini yukarıdan aldığını söyledik. Yukarıdan aldığı enerjiyi aşağıya gönderiyor. Bakın bir de büyücünün tepesinde bir sonsuzluk işareti var. Bu da aynı zamanda bu yer ile gök arasındaki o enerji akışının sonsuzluğunu sembolize ediyor arkadaşlar. Yani iki dünya arasındaki ilişkinin sonsuzluğu. Az önce bahsettiğim şu 4 köşeli masa var ya, üzerinde elementlerin olduğu. İşte bu masa dünyevi gerçekliği anlatır arkadaşlar. Nedir? Masanın üzerindeki 4 element bütünlüktür. Yani şimdi şu masanın üzerinde 4 element var ve zaten bahsetmiştik bundan. Bu 4 element bütünlükten bahseder ve bu zaten bize dünyeviliği anlatır. Dünyevilikte de böyledir. Yani 4 element bir bütüne götürür bizi arkadaşlar. Bir tanesi bile eksik olursa bütünlük bozulmuş olur. İşte bu da masanın 4 köşeli masada bize bunu anlatıyor arkadaşlar. Dünyevi bütünlük. Şimdi şurada aşağıda görüyorsunuz güller var. Kırmızı ve beyaz zambak, yani kırmızı güller ve beyaz zambaklar var. Buradaki kırmızı güller ilahi sevgiyi sembolize ediyor. Beyaz zambaklar ise ruhun saflığını temsil ediyor. Şimdi kırmızı gülü biliyorsunuz zaten bizim kültürümüzde de, yani dinimizde de çok kullanılır. İlahi sevgiyi, o ilahi ışığı temsil eder. Beyaz zambaklar ise saflığı temsil ediyor. Yani ruhun saflığını. Altın rengi fon ise asaletin simgesi arkadaşlar. Şu arkadaki fonu görüyorsunuz. Altın sarısı renkli. Asaletin simgesidir. Ve aynı zamanda renklerden bahsederken de söylemiştim. Bolluğun, bereketin, o altının gücünün sembolizmasıdır aslında. Aynı zamanda bu renk arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi büyücünün görevi nedir? Büyücünün görevi dürtü verme, görevle yüzleşme ve üstesinden gelmedir. O eril enerjidir yani. Hedefi ise kendi potansiyelini gerçekleştirmek ve bu konuda ustalaşmaktır arkadaşlar. Potansiyelini okumalarda bu büyücüyü gördüğünüz zaman potansiyeli gerçekleştirmekten ya da içindeki o muazzam potansiyeli kullanmaktan ve bu konuda ustalaşmaktan bahsedebiliriz arkadaşlar okumalarda. Şimdi büyücü yaratıcılığının farkına varmış kişidir. Hani Joker daha henüz farkında değildi ya. İşte büyücü de artık burada artık büyücü, yani kahraman, yaratıcılığının farkına varıyor. Artık yolculuğun başladığının sembolizmasıdır bu 1 numaralı büyücü kartı. Joker'de henüz yolculuk başlamadı ama 1 numarada artık yolculuk başlıyor. Şimdi az önce bahsetmiştim ya, şu Joker'in heybesinde bir şeyler vardı. Bir kullanacağı bilgiler vardı yol boyunca. Şimdi burada yolculuk başladığına göre arkadaşlar artık bu heybe açılmış. Bu heybenin içindekiler ne peki? İşte bu masanın üstünde duranlar. Yani Joker'in şu heybesinin içinde olanlardan bazıları da işte bu masanın üzerinde duran elementler arkadaşlar. Artık heybesindekileri masaya açmış ve değerlendirmeye niyet etmiştir. Bakın henüz burada kullanılan bir şey yok. Yani bunların farkına varmış
gücünün, yaratım gücünün bütünlüğünün farkına varmış ve bunları değerlendirmeye karar vermiştir artık burada. Başındaki sonsuzluk işareti kutsal ruhu ve yaratıcılığın sonsuzluğunu ifade ettiğini zaten söylemiştik az önce. Bir de arkadaşlar bakın şurada beline sarılmış bir yılan var ve bu kendi kuyruğunu ısıran yılan sembolizmasıdır aslında. Bu da aynı şekilde kendi kuyruğunu ısıran yılan sonsuzluğu temsil eder arkadaşlar. Yani o hani şöyle yuvarlak resmedilen bir yılan var ya, şöyle kendi kuyruğunu ısırıp o sonsuzluğu, o döngünün sonsuzluğunu temsil ediyor ya. İşte burada da o sembolizma kullanılmış arkadaşlar. Yani diyor ki bu deneyimin bitmeyeceğini, döngüsel olduğunu, sonsuza kadar devam edeceğini gösteriyor. Bunun üstünde zaten sık sık duruyoruz. Bu asla bitmeyecek bir deneyim arkadaşlar. Hayat boyu devam edecek ve sonsuza kadar devam edecek belki de bir deneyim. Bunun dışında şimdi gökte ne varsa yerde de o vardır demiştik. Az önce bir eli havada ve bir eli yerde. Bunu sembolize ettiğini söylemiştik. Yani görünen yerde olsa da görüntü gökten gelir. Ne demek bu? Yaradığını, yani evrensel yaratımı anlamak için yaratılanlara bakmak gerekir. Bizim kültürümüzde de, Sufi öğretisinde de vardır. Yaradığını anlamak için yaradılana bak der. İşte arkadaşlar burada da aslında bundan bahsediliyor. Yani yaratım yerde gibi görünse de aslında gökten gelir. Bunu aslında ifade ediyor burada. Büyücü kartı insanın içindeki Tanrı'yı da temsil eder. Hani dedik ya, Tanrı hepimize kendinden bir yaratım gücü vermiştir. Yani o yaratım gücünü bize de vermiştir. Ve biz burada bunun farkına varıyoruz. Aynı zamanda bu kartta içimizdeki Tanrı'yı temsil ediyor arkadaşlar. Yani o içimizdeki tanrısal öze erişmeye çalışıyoruz burada aslında. Yeni ve doğru başlangıçları kişinin farkındalığını ve doğru yolda olduğunu gösterir. Eğer bir tarot okumasında doğru yolda olup olmadığınızı herhangi bir konuda merak edip bunu soruyorsanız arkadaşlar ve büyücü kartı çıktıysa şunu bilmelisiniz ki doğru yoldasınızdır. Yani size doğru yolda olduğunuzu gösterir arkadaşlar. Eğer yeni bir başlangıç yapacaksanız ya da mevcut bir şeyin, bir projenin ya da bir ilişkinin içindeyseniz, artık her neyse kendiniz bunu daha iyi bilirsiniz. Burada farkındalık için gerçekten önemli bir karttır arkadaşlar. Yani doğru yolda olduğunuzu gösteren bir karttır. Büyücü kartı. Devam edelim. Attığı adımlardan emindir büyücü. Ama o Joker'deki gibi bilinçsizlikten ve saflıktan kaynaklanan bir eminlik değildir bu. Yani Joker'de biraz daha böyle şuursuz bir eminlik var. Şuursuz bir özgüven var diyelim daha doğrusu burada. Ama artık büyücü kendinden daha emin bir şekilde adım atmaya karar veriyor burada. Ve bu eminlik akıldan ve bilgiden geliyor arkadaşlar. Akıldan ve bilgiden gelen bir eminlik. Şimdi bu deneyimlerden gelen bir eminlik değil. Bu akıldan ve bilgiden gelen bir eminlik arkadaşlar aynı zamanda. Şimdi geçelim kartın gölge taraflarına. Büyücü kartının gölge taraflarına geçelim arkadaşlar. Kişinin kendini yaratıcı ile bir tutması ve bu kibir tuzağına düşmesidir. Şimdi az önce dedik ya, kişi içindeki yaratım gücünü fark etmiştir. Yani o tanrısal yaratım gücü var olan içinde onu fark ediyor ve onu kullanmaya niyet ediyor dedik ya. Buradaki gölge taraf işte o tanrısal güce fazla kapılıp ya da kibre fazla kapılması ve kendini yaratıcıyla
bir tutmaya başlamasıdır arkadaşlar. İşte bu da dikkat edilmesi gereken noktadır. Bir okuma sırasında böyle bir konu varsa ve bu kart geliyorsa buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz bu konuda kibirli olabilir misiniz acaba? Buna kapılmış olabilir misiniz şeklinde. Yani burada büyücü Joker'in biraz daha yaşlı versiyonu, yani artık yaşı biraz daha ilerlemiş ve tecrübe kazanmış versiyonu diyebiliriz. Çok değil yani, çok öyle bir ermiş kadar olmasa da yine de Joker'den biraz daha olgun bir yapısı var büyücü kartının arkadaşlar. Aşk okumalarında büyücü kartını nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi tıpkı bir büyücü gibi ilişkiyi kontrol etme gücünden bahsedebilir. Yani bu aslında olumlu da alınabilir, olumsuz da alınabilir. Kart kombinasyonlarına göre buna karar vereceğiz arkadaşlar. Ama kontrolü, hani o ele almak, o eril enerji, erile geçmek, yani bundan bahseder arkadaşlar. Büyücü kartı aşk okumalarında. Şimdi mesela Azize mistik bir yol göstericidir. Birazdan bahsedeceğiz. Daha böyle dişil enerjidedir Azize. Mistik bir yol gösterici ve Doğu geleneğine daha yatkın bir felsefesi vardır Azize'nin. Olayları olmaya bırakır, akışına bırakır. Yani olayları oluruna bırakabilmek bir sanattır arkadaşlar, biliyorsunuz. Ve Azize bu sanatın temsilcisidir aslında tarot destesi içerisinde. Ama büyücü tam aksine aktif davranışa yöneliktir. Çünkü eril enerjidir arkadaşlar. Yani Azize oluruna bırakırken büyücü yapayım, edeyim, kontrolü ben elime alayım şeklinde davranış sergiler. Büyücü kartının karakteri. Büyücü arar, Azize, mistik Azize kendini bulmaya bırakır. Yani bu arayan, büyücü arayan, Azize ise kendini daha olura bırakan karttır. Fakat şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi dedik ya, büyücü arayan, o aktif eril enerji, harekete geçen ama Azize daha oluruna bırakan dedik ya. Joker burada her ikisini de deneyimleyecektir arkadaşlar. Yani hem eril, o aktif eril enerjiyi burada deneyecektir. Hem de reaktif dişil, olura bırakan enerjiyi deneyecektir. Yani bu yolu geçecek. Çünkü bu bir, biliyorsunuz, yolculuk ve sırayla hepsinden geçecek. Ama şu anda büyücüdeyiz. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Büyücü kendisine büyük bir hayranlık duyar arkadaşlar. İşte bu fazla kibir ve egoya sürükleyebilir. Bu konuda da dikkat etmek gerekir. Kendine gerçekten hayranlık duyan, kendini seven ve bazen kendine aşık bir karakterden bahsedebiliriz büyücü kartı çıktığında okumalarda arkadaşlar. Peki iş hayatında durum nasıl? İş hayatında da olayları hakim bir şekilde ele alma ve başarıya ulaşma isteğinden bahseder arkadaşlar. Yani kısaca kontrolü ele almak, aktif eril enerji, o işte olayları, o iş konusunda bahsettiğim gibi az önce, olaylara hakim olmak, insanlara hakim olmak, içindeki o yaratım gücünün farkına varmak gibi konulardan bahseder büyücü kartı arkadaşlar. Şimdi geçelim Azize kartına. Evet, tarot destesinin en mistik kartı olan Azize kartına geldik arkadaşlar. Şimdi Azize'nin arketipi alıcı dişildir. Alıcı dişil enerji. Gezegeni ise tabii ki Ay. Su grubu bir karttır. Yani su grubu özelliklerini gösteren bir karttır arkadaşlar Azize kartı. Büyücünün karşı kutbudur. Şimdi ne dedik? Hayat bir denge, dualite ve tarot da aynı şekilde bir karşıtlık, dualite ve dengedir. Azize büyücünün tam karşı kutbundaki karttır aslında. Karşıtıdır yani. Hani o aktif eril enerji ve reaktif dişil enerji dedik ya. İşte bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Pasif ve alıcıdır. Kendisini rehberlik edilmeye bırakır. Yani
işte olayların akışının ona rehberlik etmesini, yol göstermesini bekler, sabırlıdır. Rehberlik edilmekten kastımız bu arkadaşlar. Gerçekten şimdi mesela bir dürtüyle tepki vermek yerine doğru anı sabırla bekler. Mesela büyücü biraz daha dürtüyle tepki veren bir yapıya sahipken Azize bu dürtüyle tepki vermek yerine tepki vermek için doğru anı sabırla bekler. Her şeyin bir zamanı olduğunu düşünür arkadaşlar. Tam bir dişil enerji özelliği. Yani bunu düşünür ve aynı zamanda da bunu bilir. Bunun farkındadır. Her şeyin bir zamanı olduğunu. Olayların akışına müdahale etmez ve her şeyi olmaya bırakır. Bize ne zaman, nerede ve nasıl harekete geçeceğimizi söyleyen içsel sezimize olan güveni temsil eder arkadaşlar. Şimdi Azize bizim iç sesimizdir aslında. Bizim içimiz, yüksek benliğimiz bize ne zaman, nerede ve nasıl hareket etmemiz gerektiğini aslında söyler. Doğru soruyu sorduğumuz zaman. Doğru cevabı oradan alırız. İşte Azize de bunu temsil ediyor arkadaşlar. Yani içsel sezgimiz. Ona olan güvenimiz. Joker'in göksel annesidir. Zaten bunu söylemiştik. Büyücü ve Azize Joker'in göksel ebeveynleridir. Yani düşünsel dünyadaki kutupsal simgeleridir. Bakın şimdi. Tekrar edelim bunu. Azize ve büyücü Joker'in düşünsel dünyadaki anne ve babasıdır demiştik. Bunlar karşıt kutupludur demiştik. Az önce bahsettik. Ve bu kutupluluk şarttır arkadaşlar. Denge için şarttır. Bunu tekrar belirtelim. Bütünlük için aynı zamanda. Devam edelim. Şimdi Azize aynı zamanda rahmin bilgeliğidir arkadaşlar. O rahim enerjisinin bilgeliğidir. Kucağındaki ilahi kitap, bakın şurada kucağında bir kitap var, görüyorsunuz. İşte bu ilahi kitap sırrın olduğu kitaptır aslında. İlahi yasa, yani Tora yazıyor kitabın üzerinde. Hatta tarotun bu kelimeden geldiği de söyleniyor. Bu işte bahsettiğimiz bu kitap ilahi yasanın olduğu kitaptır aslında, kucağında kapalı şekilde tutuyor. Yani sırrı, ilahi yasayı kucağında sır olarak tutan bir figürdür bu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz işte semboller ne kadar önemli. Burada bahsettiğimiz, şu ana kadar bahsettiğimiz bu kartların üzerindeki semboller ne kadar değerli ve aslında tek bir resimle ne kadar çok şey anlatılıyor. İşte resimle anlatma sanatı bu arkadaşlar. Devam edelim. Rüyalar alemi, algılama ve hissetme, bağlantıları sezme gibi vurguları da vardır aynı zamanda Azize'nin. Dışsal veya içsel bir dürtüyü sabırla bekleme, doğru anı bekleme, alıcı ve kabullenici olma özelliği. Tıpkı dişil enerji gibi. Şimdi büyücü bilgeliğin eril yanıyken Azize bilgeliğin dişil yanıdır arkadaşlar. Bilgelik, aslında büyücüde de bir bilgelik durumu var ama o biraz daha eril tarafta. Azize ise bu bilgeliğin dişil tarafı. Erkeğin içindeki dişil yön, anima ve animus'tan bahsetmiştim arkadaşlar. Hatırlarsanız işte Azize erkeğin içindeki o dişil yön olan animayı temsil eder. Yani erkeğin bilinçaltındaki animayı temsil eder Azize. Bu Jung'un bir arketipiydi biliyorsunuz. Carl Gustav Jung'un arketipleriydi anima ve animus. Yani erkeği bütünleyen sezgisel ve ruhsal taraftır. Yani her erkeğin içinde hem eril hem dişil enerji vardır ya arkadaşlar. İşte erkeğin içindeki o ruhsal taraf, o erilin dışında kalan ruhsal ve sezgisel yön diyebiliriz. Azize'nin önünde durduğu 2 adet sütun var. Bunlardan bakın şurada siyah ve beyaz 2 adet sütun var ve perdeyle kapalı. O perdenin arkasında işte sırların olduğu resmediliyor. Buradaki bu B yazan sütun aslında kötüyü ve J yazan beyaz sütun ise iyiyi. Gece gündüz, karanlık, aydınlık gibi zıtlıkları temsil ediyor arkadaşlar burada.
Yani B sütunu, siyah olan sütun negatif yaşam gücünü, J yazan beyaz sütun ise pozitif yaşam gücünü simgeler. Evrensel dualiteden bahseder yani burada. Bu arada bu bir ayrım değildir. Aksine bütünlük ve dengedir arkadaşlar. Sık sık üzerinde duruyorum her fırsatta. Yani şu iyi kötü ayrımı değil, evrensel bütünlüğü simgeleyen bir gerekliliktir. Azize'nin arkasındaki şu perdede nar ve hurma ağaçları var arkadaşlar. Bu eril ve dişil güçleri temsil ediyor. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Gerçi elinizde deste varsa bunu da inceleyebilirsiniz ama. Arkasındaki perdede nar ve hurma ağaçları var. Nar dişil enerjiyi, dişil gücü, hurma ise eril gücü temsil eder. Bu da yine burada bu sembolizmada vurgulanmış. Şimdi Azize'nin başındaki dolunaydan ayağındaki hilale kadar ayın evreleri gösteriliyorlar arkadaşlar. Bakın başında bir dolunay var ve ayağında bir hilal var. İşte ayın evreleri, çünkü ay yönetiyor zaten bu kartı, Azize kartını. Ay gezegeniyle bağlantısız olduğunu söylemiştik. Bir de şurada dökülen eteğin yere dökülen etek var ya, şu ayın üzerine dökülen etek. O da sanki bir su figürü gibi resmedilmiş. Yani böyle şelale gibi, akarsu gibi resmedilmiş. Şimdi burada bu resmediliş bize neyi anlatıyor? Bu örtü, ayı örttüğü için bilinçaltını sembolize ediyor. Yani bakın ayı örtüyor, örtü bir kısmını şöyle örtüyor. İşte bu da bize bilinçaltını sembolize ediyor arkadaşlar. Yani Azize kartı bilinçaltı ile ilgili bir karttır. Devam edelim. Bu kart başta da söylediğim gibi destenin en mistik kartıdır. Aynı zamanda en kutsal kartlarından biridir. Ruhsal eş veya anneyi de temsil eder aynı zamanda arkadaşlar Azize kartı. Şimdi bu kart çıktığında okumalarda şuna dikkat etmeliyiz. Yani şunu anlayabiliriz. Hiçbir şey aslında göründüğü gibi olmayabilir. Perdenin ardında farklı bir gerçek gizli olabilir. Bu akılla ve mantıkla kavranılabilecek bir gerçek değildir. Mantığı bırakıp sezgilerle ilerlemek gerekir. Kişi içindeki dişil yönü, yani sezgiselliği ve ruhsallığı kullanmalıdır. Bakın kartın, şu ışığı yakmak istiyorum. Biraz daha aydınlık olsun, net görünsün. Evet. Şimdi arkadaşlar, kartın üzerinde bakın, perdenin arkasında bir sır saklı dedik ya. Burada anlatılmak istenen şu: aslında her şey göründüğü gibi olmayabilir. Perdenin arkasında farklı bir gerçek söz konusu olabilir. Ama sen bunu aklınla ve mantığınla düşünme. Bunu sezgilerine güvenerek düşün. Ve o zaman işte gerçeği, sırrı görebilirsin. Yani sezgiselliğini ve ruhsallığını kullan mesajı var bu kartı gördüğünüzde arkadaşlar. Kişinin bilinçaltına dönmesi gerektiğini ve oradaki sorunların çözülmeden ileri gidilemeyeceğini gösterir. Sorun dışarıdan değil, içeriden çözülmelidir. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta ise Azize kartını gördüğünüzde arkadaşlar. Bir sorun var. Evet, mesela diyelim ki hayatınızda bir sorun var. Ama sorunu çözemiyorsunuz bir türlü. İşte diyor ki Azize kartı, bilinçaltına dönmen gerekiyor. Sorunu orada halletmen gerekiyor. Orada halletmediğin sürece ilerleyemezsin diyor yani. Çünkü sorun dışarıdan değil, içeriden çözülür. Yani sorun bilinçaltından çözülmesi gerekir diyor arkadaşlar. Azize kartını gördüğünüz zaman anlamanız gereken anlamlardan bir tanesi, yani dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi budur. Bu konuda sizi uyarır. Peki gölge yanı nedir Azize'nin? Şimdi hani dedik ya büyücüde, yaratım gücüne fazla kapılmak, kendini yaratıcıyla bir tutmak gibi gölgeleri vardı. Azize'nin ise arkadaşlar ruhsallığa fazla kapılmak ve gerçek dünyadan uzaklaşmak gibi bir gölgesi var. Yani tamam, ruhsallık önemli, bilinçaltına inmek, sezgileri dinlemek önemlidir ama bunun dengesini tutturabilmek çok önemlidir arkadaşlar.
İşte Azize'nin gölge yanı da bu ruhsallığa kendini fazla kaptırmak ve gerçek dünyadan kopmaktır. Biz ne gerçek dünyadan kopacağız ne de fazla ruhsallığa dalacağız. Yani ikisini dengelememiz gerekiyor arkadaşlar. Örneğin ruhsal konulara çok dalıp kendini kapatan ve insanlardan, her şeyden uzaklaşan kişiler çok ruhsallık konusunda çok geliştiklerini düşünseler de bence ruhsallık ve ruhani gelişim aslında tam tersi insanlarla bir arada olarak, toplumla bir arada olarak geliştirilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada da bunu anlatıyor yani. Hani ruhsallığa fazla kapılmak ve gerçek dünyadan uzaklaşmak gibi bir gölge yanı varmış. Evet. Azize kısaca arkadaşlar, hayatın büyük gizemlerini temsil eder bizim için. Yani çok mistik ve ruhani bir karttır. Hayatın büyük gizemlerini temsil eder diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Büyük Arkana'nın ilk 3 kartı olan Joker, Büyücü ve Azize'yi açıkladığımız videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz diğer kartlarla videolarımızda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Like and subscribe.